YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine yöresel bir tarifle geldim. Diyarbakır Çermi'ye özgü bu nefis yemeğin tadına bayılacaksınız eminim. Bu yemek tarifi sadece Yemek Adası YouTube kanalında var. Başka hiçbir yerde yok. İlk defa da ben paylaştım. Sadece de benim kanalımda var. Öncelikle tuzlu suyunu hazırladım. 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek patlıcanlar için tuzlu su hazırladım. Acı suyunu bırakması için. Patlıcanları gösterdiğim şekilde bölmeden dilimliyorum. Patlıcanların çekirdeksiz, taze, ince ve uzun olmasına özen gösterelim. Kalın patlıcanlarla olmaz. Böyle bu şekilde ince ve uzun olması lazım. Bu yemek özellikle Çermik'in saraylarında pişen paşa yemeğidir. Çermik'te çok fazla saraylar var, hamamlar var, zindanlar var. Çok güzel tarihi, kültürel bir ilçedir Çermik. Bu yemek de saraylardan çıkan bir yemektir. İlk defa ben paylaştım. Hem fırında pişirdim hem de tencerede pişirdim. Daha önce yayınladım. O altta kaldı. Burada 350 gram yağsız dana kuşbaşı et var. Etleri biraz büyük olduğu için ben onları biraz küçülteceğim. Evet, gösterdiğim şekilde küçültüyorum. Yağlı koyun etiyle de yapabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Ama biz artık yağlı yemediğimiz için böyle dana etiyle hazırlıyorum. Ama dediğim gibi böyle orta yağlı koyun etiyle de yaparsanız çok lezzetli olur. Bu yemek Çermik'te çok meşhurdur. Sebzelerimi de görüyorsunuz. 3 tane biber, 3 tane domates, 2 tane kapya biber ve yarım demet reyhan, yarım demet de maydanoz kullanacağım. Maydanozu bol olur. Bu yemeğe ne soğan girer ne de sarımsak girer. Mutlaka reyhan girmeli. Reyhan bu yemeğe girmese olmaz. Bu yemeğin özelliği, ilacı reyhandır. Eğer taze reyhan yoksa da kuru reyhan şöyle bir avuç kadar içine ufalayabilirsiniz. Biberleri gösterdiğim şekilde yemeklik olarak doğruyorum. Domateslerin de kabuklarını soyup o şekilde yemeklik olarak doğrayacağım. Dediğim gibi Çermik özellikle de kaplıcasıyla meşhur olduğu için doktor tavsiyesi üzerine yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. Gerçekten suları çok şifalı. Fizik tedavi için, cilt hastalıkları için çok önemli, güzel, şifalı suları vardır. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa veya çocuğu olmayan bayanlar için uğramanız gereken mutlaka bir yer diyebiliyorum. Kabuklarını mutlaka çıkarıyoruz domateslerin. Çermik'te çok güzel etkinlikler olur. Özellikle de bahar aylarında, Oğlak mevsimi geldiğinde bazı ailelerin adakları olur. Örneğin işte oğlum askere kazasız belasız gitsin gelsin de kurban keseyim, oğlak yapayım der. Veya çocuğu olmayan bayan çocuğum olursa işte oğlak yapacağım. Oğlak da bu şekilde oluyor. Çok güzel bir sosyal etkinliktir. İşte adağı kabul olan kişi mahallede tellalları vardır. Oranın da böyle bayan tellallar olur. Koluna bir yazma bağlar, kapı kapı gezer. Herkese der ki işte filancanın oğlağı var, davetlisiniz. O ettiği kişi de ona mutlaka bir tas bulgur verir. O bulgurlar bir çuvalda toplanır ve oğlak yerine götürülür. Adak sahibi oğlağı keser, pişirir, suyuna da o toplanan her evden bir tas toplanan bulgurla da bir bulgur pilavı yapar. Her tabağa pilav ve üzerine de bir parça oğlak eti paylaştırarak bütün gelen konuklara dağıtır. Oraya erkeklerin gelmesi yasaktır. Sadece aileler, bayanlar gelir ve kız çocukları gelir. Tabii bunu da fırsat bilen erkek anneleri orada oğullarına böyle kız bulurlar. O şekilde çok güzel eğlence olur. Kebaplar, çiğ köfteler yoğrulur. Çok güzel bir eğlence olur.
Evet, hepsini şimdi bir tabakta topluyorum. Üzerine karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve 4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da olur. Hepsini güzelce karıştırıyoruz ve üzerine de bir tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Çermiğin balıkları da çok meşhurdur. Haburman Köprüsü'nün altından akan şöyle çok güçlü çay vardır. Çok güzel balıkları vardır, lezzetli. Şimdi onu da hatırladım. Gelincik Dağı vardır. O da efsaneye göre çok acıklı bir öyküsü vardır. Çermiğin. Gerçekten Çermiğin her tarafı böyle tarih kokan, çok güzel yapıtları olan camileri, medreseleri, sarayları da hala durur. Zindanları, hamamları, Melike Belkıs Hamamı, Paşa Hamamı, 2 tane hamamı vardır tarihi. Başka da yapıldı da onlar tarihi değil. Biri Melike Belkıs Hamamı, biri de Paşa Hamamı. Bir gün erkeklere, bir gün bayanlara dönüşümlü olarak e, o şekilde açıktır. Her gün açıktır. Şifalı sularından faydalanabilirsiniz. Bu yemeği yapmışken de anlatmak istedim. Çermiği çok özledim. Bu yemeğin yanında da dediğim gibi çermiğin meşhur biberi vardır, ince kabuk. Bu yemeğin yanında çermiğin yeşil biberi ve pide ekmeği çok güzel gider. Hepsini böyle yaptıktan sonra tencereye dizelim. Bunu kıymayla yapan var. Ama bu farklı bir yemek. Kıymayla yapılandan çok farklı. Kıymayla yapılan Urfa'ya özgü kazan kebabıdır veya beli kırık da diyorlar. Ama bu Çermi'ye özgü bir yemektir. İlk defa ben paylaştım kanalımda. Fırında da yaptım. O da çok lezzetli oldu. İsterseniz bunu tencere değil de fırında da yapabilirsiniz. Onun da tarifi kanalımda var. Bir defa yaparsanız her zaman yapmak istersiniz. Özellikle de misafirler için çok şık bir yemek ve çok lezzetli ve bereketli bir yemek. Her aralığına mutlaka et yerleştirmek gerekiyor. Sebzesi sığmayabilse de mutlaka her aralığına 2 parça et bırakalım. Sebzeleri artacaktır. Artan sebzeleri de yine üzerine dökeceğiz. O zaten tatları birbirine geçecektir. Evet, bu yemek aslında hamama da gönderilir. Özellikle gelin hamamı yapıldığı zaman, şöyle gelinin kırkı çıktığı zaman veya gelin ilk gideceği zaman yapılır. Bu yemeğin yanında nardan aşı, çiğ köfteler, lahmacunlar yapılıp gelin hamamına yollanır. Çok eğlenceli, güzel etkinlikleri olan şirin bir ilçemizin yemeğini yapıyorum. Renkleri görüyorsunuz, görüntüyü de görüyorsunuz. Harika. Şimdi buna çok fazla su eklenmez. Ben bu yemeğe sadece yarım su bardağı su ekleyeceğim. Ve üzerine 2 yemek kaşığı da tereyağı şöyle bölüştürerek yerleştiriyorum. Tekrar şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Yarım su bardağı su ekledim. Ocağa alıyorum. Ocağın orta gözünde kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateşe alıyorum. Yaklaşık 1 saat boyunca en kısık ateşte pişecek. Etler içinde pamuk gibi olacak. Patlıcanlar yumuşayacak, böyle krem gibi olacak ama dağılmayacak. Özellikle karıştırılmaz bu yemek. Dağıtmadan bu şekilde görüyorsunuz, eti de pişti. Lokum gibi oldu. Artık ocağın altını kapatabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp
Abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.